Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 13 Ekim Pazartesi bültenine bakacağız. İzlanda Fransa'yı ağırlayacak. Soğuk İzlanda'da Mbappe neler yapacak bunu konuşacağız. Ukrayna Canı Azerbaycan'ımızla karşı karşıya gelecek. Galler Belçika'yı konuşacağız. Canlı tahtamız olacak her zaman olduğu gibi. Player tercihlerimiz olacak. Her gün saat 4'te analistle buluşuyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin İzlanda Fransa maçına geçelim. Öncelikle bir D grubunu inceleyelim çünkü bu maçtan sonraki maçımızda bu grupta ne olacak? Fransa 3'te 3 yaptı. 7 gol atarken bir gol gördüler kalelerinde sadece. 9 puanları var. İkinci Ukrayna bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. 6 gol atarken 6 gol gördüler. Kalelerinde 4 puanları var. İzlanda üçüncü sırada 3 maçta bir galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyetleri var. 9 gol atarken kalelerinde 7 gol gördüler. 3 puanlılar. Azerbaycan cephesine baktığımızda ise bir beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. Sadece bir gol atarken kalelerinde toplamda 9 gol gördüler. İzlanda'yı bir yakından incelediğimizde ilk maçta Azerbaycan'ı flash bir skorla 5-0'la geçtiler. Aslında hani İzlanda tarafı evet favoriydi fakat bu kadarını hiç kimse beklemiyordu. Hiçbir otorite beklemiyordu. Yurt dışında da buna göre bahisler alınmamıştı. Ona bakmıştım. Daha sonrasında Fransa'ya 2-1 mağlup oldular. Son maçta ise Ukrayna'da dağıldılar. Yani Ukrayna karşısında dağıldılar. Baktığımız zaman 5-3 biten bir maç var ve Ukrayna aslında yakaladığı her fırsatı gole çevirdi diyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman 9 şut İzlanda'nın, 8 şut Ukrayna'nın var. 5 isabetli şutu var İzlanda'nın. Ukrayna'nın ise bu sayısı 7. Aslında daha efektif oynayan bir İzlanda vardı ama şunu yapamadılar. O maçın belli bir kısmını izlemiştim. Şimdi İzlanda gole giderken arkada vermiş olduğu boşluklar çok fazla var. Yani Ukrayna kalesine gittiler ki rakip ceza sahasında 21 kez topla buluştular. Ukrayna'nın sayısı 13. Ukrayna 13 kez girdiği ceza sahasından 5 gol çıkarttı. Biraz böyle düşünmemiz lazım. XG'si 1. Yani 1 XG ile 5 gol atan bir Ukrayna oldu İzlanda karşısında. Ya blokları arası çok kopuk İzlanda'nın. Şimdi Fransa ile oynayacaklar. Fransa cephesine baktığımızda ise oldukça formda bir Fransa milli takımı var. İlk maçta Ukrayna'yı 2-0'la geçtiler. İzlanda'yı 2-1'le geçtiler ilk maçta. Son maçta Azerbaycan'a ise 3 tane attılar. İzlanda aynı formatta oynarsa ki oynamak zorunda artık. Fransa bloklar arasına Olise'yi, e, daha sonrasında orta saha oyuncuları Tchouaméni'yi, belki Akliuş'u soktuğu periyotta çok büyük problemler yaşayabilirler bu maçta. Biraz daha rolantide bir İzlanda olmasını bekliyorum ben açıkçası kendileri için. Bunu bir öneri olarak söyleyelim. Bu maçtaki benim ana tercihim İzlanda'nın da atak oyunundan taviz vermeyeceği için veya da hani gol atar yer kısmından taviz vermeyeceği için 2.5 üstü bu maçta ideal görünüyor benim için. Bir player tercihimiz de olacak videonun sonunda. Onu da zaten o kısım geldiğinde konuşuruz ama benim buradaki ana tercihim bu maçta minimum 3 gol sesi duyacağımız yönünde. Karşılıklı gol var önermiyorum. Fransa tarafına maçın 3-0'ı var açıkçası. İzlanda'nın bu boşluklarını Fransa değerlendirebilir. Buradaki ana ve net tercihimiz bu maçta ağların minimum 3 kez sarsılacağı yönünde. Haydi gelin grubun diğer mücadelesine geçelim. Ukrayna Azerbaycan'ı ağırlayacak. Ukrayna'nın playoff şansını ben İzlanda'ya göre bu grupta daha önde görüyorum. Grubun zaten puan durumunu ve gerçekleşenlerini bir önceki maçta anlatmıştık. Tekrar etmeyelim. Azerbaycan cephesinde ise her ne kadar biraz kıpırdanmalar olsa da ne olursa olsun bu grup onlara ağır geldi diyebiliriz. İlk maçta İzlanda'ya 5-0 yenildiler. Ukrayna ile evet 1-1 bir beraberlikleri oldu. Fransa'dan da 3 gol yediler. O yüzden burada Ukrayna biraz da içinde bulunduğu sosyal durum nedeniyle artık ülkede bir noktada sevinecek bir şey arıyorlar. O yüzden futbola sarılan bir Ukrayna var diyebiliriz. Bunu Shakhtar örneğinde, Arda Turanlı Shakhtar örneğindeki röportajlarda ve aslında biraz da moral için bir noktada bir şey yakalanır ya, o da Ukrayna milleti için şu anda futbol. O yüzden iyi bir destek var açıkçası. İyi bir kadroları da olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Son maçta 5-3 gibi net bir skorla aslında gruptaki direkt rakibi İzlanda'yı 5-3 gibi net bir skorla yendiler. Şimdi İzlanda'nın Fransa ile oynayacağı son turda, yani bu dönem için son turda, milli ara için son turda, Ukrayna burada hata yapmayacaktır. Çünkü zaten bir sonraki maçı Parc des Princes Kasım ayında Fransa ile, oraya puan yazdıklarını çok düşünmüyorum ben. Azerbaycan'da, yani bu grupta playoff oynamak için veya da gruptan çıkabilmek için Azerbaycan
zayıf halka olarak göründüğünden ötürü burada Azerbaycan'la oynadığınız maçları kazanmanız gerekiyor. Ukrayna aslında bu hatayı bir kere yaptı. Azerbaycan deplasmanında 1-1 berabere kaldılar. O yüzden burada bir hata yapacaklarını ben çok düşünmüyorum. Benim buradaki ana tercihim Ukrayna'nın minimum 2 gol atarak kazanacağı yönünde olacak. Bu maç özelinde 1 ve 1,5 üstü ideal görünüyor. Bunun için de bir player tercihimiz olacak. Videonun sonunda player kısmında onu da konuşacağız. Her gün saat 4'te analizde karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Beğenileriniz önemli. Videoya bir beğeni bırakırsanız da bizim için çok mutlu edici bir veri oluşmuş olur. Haydi gelin şimdi son maçımıza geçelim. Son maçımızda Galler Belçika'yı ağırlayacak. Bence J grubu Dünya Kupası Avrupa elemelerinin en keyifli grubu bana göre. Şu anda gruba baktığımızda Kuzey Makedonya 12 puanla lider durumda. Galler ve Belçika'nın bu maç özelindeki, ya bu maç oynanacağı için birer maç eksik. Belçika 11 puanla ikinci sırada. Galler 10 puanla üçüncü sırada. Kazakistan 6 puanla dördüncü sırada. Liechtenstein zaten havlu atmış durumda. Şimdi buradaki kritik nokta şu aslında. Buradan 3 takım, yani 3 takımdan ikisi, biri direkt gidecek, biri playoff oynayacak. Makedonya, Belçika, Galler, artık grup buna döndü zaten. Baktığımız zaman Galler şu anda grupta her maçta gol attı ve bence iyi bir hücum hattı var. Brandon Johnson, Harry Wilson, Kefri Moore gibi oyuncuları var. Özellikle Moore'a şişirilen toplarda Moore'un fiziğinden yararlanıp hızlı oyuncuları Brandon Johnson, Jamie Brooks ve Daniel James gibi Premier Lig statüsünde oynayan oyuncuların hızıyla orada bir skor üretebiliyorlar. Aslında çoğu golü de böyle attılar. Belçika ise biraz bal yapmayan araya döndü bu jenerasyon. Kuzey Makedonya karşısında yani bir tek gol dışında her şeyi doğru yaptılar. O maçı 90 dakika izledim. 3.20'lik bir XG'leri var. Toplamda 25 şut attılar. 3 tane net pozisyon kaçırdılar ve rakip ceza sahasına 84 kere gittiler. Şimdi 84 kere rakip ceza sahasına giriyorsunuz fakat gol çıkartamıyorsunuz. Bu kendi ülkenizde bile sorgulanacak bir şey haline geliyor otomatik olarak. Benim bu maç özelindeki tercihim ise her ne kadar Belçika üstün bir oyun oynasa da rakiplerine karşı Galler deplasmanında bu biraz zor olabilir. Ve Belçika aslında set oyunu oynayan bir takım. Geçişlerde de pozisyon verebilen bir takım. Baktığımız zaman Galler'in oyun planı oyununa çok uygun bir oyun planı. Özellikle önde hızlı pırpır oyuncuları var tabiri caizse. O yüzden ben burada Galler'in bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Benim bu maç üzerindeki ana tercihim, her ne kadar Belçika üstün oynasa da Belçika maçın favorisi olsa da ben burada Galler'in minimum bir gol atabileceğini düşünüyorum. Onun da oranı bizim için kıymetli hale gelecektir. Yani karşılıklı gol var. Aslında benim dediğim analizin üstüne ideal olabilir ama ya Belçika'ya hiç güvenmiyorum. Kuzey Makedonya karşısında artık yani rakip ceza sahasından çıkmayıp gol atamayan bir Belçika var. O riske girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Benim buradaki ana tercihim ev 0,5 üstü yönünde olacak. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player'larımıza bakalım. Canlı tahtamızda bugün Slovenya, İsviçre, Kuzey Makedonya, Kazakistan mücadeleleri var. İsviçre'yi geçen günlerde bonus maç olarak gönderilerde paylaşmıştım. O yüzden burada da İsviçre'nin golünü kovalayacağız. Maç başından düşük bir oran verecektir ama dakika 20'lerde, 30'larda veya da ilk yarı bittikten sonrasında İsviçre'nin taraf golü istatistiğe göre değerlendirilebilir bir tercih olabilir. Galler'le Belçika'nın oynadığı haftada Kuzey Makedonya liderlik için Kazakistan'la karşılaşacak. Burada da Kuzey Makedonya'nın golünü takip edeceğim. Bir gol atsa bile istatistiğe göre ve oyunun planına, şablonuna göre Makedonya'nın ikinci golü de alınabilir. Analiste vermeme sebebim Kazakistan'ın dirençli bir savunma hattı var. Elinden geldiğince fizik gücüyle oyunu tutmaya çalışıyorlar ve biraz da tabiri caizse oyunu çirkinleştirmeye çalışıyorlar. Burada da Kuzey Makedonya'nın golünü takip edeceğim. Player cephesine baktığımızda ise vazgeçmediğimiz Kylian Mbappe'miz var. Mbappe artık her maçta golü kovalıyor ve çok istekli, çok formda ve boş geçtiği maç sayısı çok az bu sezon. O yüzden Mbappe'nin bir gol atarı makul görünüyor. Ukrayna-Azerbaycan mücadelesinde ise Azerbaycan'ın savunma hattını biraz da geri planda kuracağını düşündüğüm için uzaktan şutlarla Malinovski'nin gol aramalarını tahmin ediyorum. Sol ayağı çok iyi bir futbolcu. Atalanta'dan beri takip ediyorum. Burada da Ruslan Malinovski'nin bir golü değerli kılınabilir. Yani Mbappe gol atar ve Malinovski gol atar tercihleri player için pazartesi tercihlerimiz bizim.
Her gün saat 4'te analizde karşınızdayız. Yarın saat 4'te görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.